Herkese selamlar. Ben Emre. Bugün yine bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz cihaz Tenda AC23. Evet, şimdi ürünü inceleyebiliriz. Evet arkadaşlar, ürün bu. Üründe toplam 7 adet anten bulunuyor. Bu antenlerin her biri 6 dB'lik antenler. Yani kısacası ev içerisinde kullanırsanız bu ürünü internetin çekmediği bir nokta kalmayacaktır. Mükemmel bir performans size sağlayacaktır. Üründe ekstradan 4 adet port bulunuyor. Bu 4 adet portun 3 tanesi, yani sarı renkli olanlar LAN portudur. Mavi renkli olanlar ise WAN portudur. Ve portların 4'ü de gigabittir. Yani size kablolu bağlantıda mükemmel bir hız deneyimi verecektir, sağlayacaktır. Bunun dışında yine VPS artı reset butonu var. Reset üzerinden cihazı fabrika ayarlarına çekebilir. VPS butonu üzerinden ise VPS özelliği olan bir cihazda kablosuz olarak bu cihazı haberleştirebilirsiniz. Bunun dışında cihazda 3 ayrı mod var. Bir tanesi Wireless Router mod, bir tanesi Universal Repeater mod, bir tanesi de WISP moddur. Bu modları nasıl kullanıyorsunuz? Wireless Router mod çok basit. Cihazın arkasında gördüğünüz gibi bir WAN portu oluyor. Bu WAN port üzerinden bir kablo taktığınızda, örneğin bir modeminiz var ve modemin IP'si 192.168.1.1. Siz modemden bu cihazın WAN portuna bir kablo taktığınızda ve bu cihaza kablosuz ağ ismine bir isim ve şifre verdiğinizde bu cihazdan vermiş olduğunuz isim ve şifreyle kablosuz bağlanabilirsiniz. Wireless Router mod zaten cihazın ana özelliğidir. Ayrıca Universal Repeater mod ise kablosuz sinyalinizin düşük geldiği bir noktada bu cihazı kullanarak kablosuz sinyalinizi güçlendirebiliyorsunuz. WISP mod da aynı şekilde kablosuz sinyali güçlendirir. Ayrıca de cihazın LAN portları üzerinden sizlere kablolu olarak internet bağlantısı verir. Cihazda dediğim gibi 3 ayrı fonksiyon var. Bu fonksiyonlar da kesinlikle kullanabilecek fonksiyonlar. Cihazın görüntüsü gayet güzel şu an baktığımızda. Tabii kararı sizler de verebilirsiniz. Güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Testlerine bakacağım. Testlerine baktıktan sonra zaten daha detaylı da bilgi vermiş olacağım sizlere. Dilerseniz şimdi cihazın arayüzüne biraz bakalım. Daha sonrasında arayüzüne bakarken de ufak testler yapalım. Şimdi arayüzüne girelim cihazın. Cihazın menülerini kontrol edelim ve çalışma modlarını gözden geçirelim. Öncelikle cihazınızı prize bağlayıp enerji veriyorsunuz. Daha sonrasında kablosuz ağlara 2 tane isim gelecektir. 5G ve 2.4G. Herhangi birine bağlanıp cihazın arayüzüne ulaşalım. Bu kısımda çok kısa bekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi kablosuz ağ bağlandı. Şimdi boş bir internet sayfası açıyorsunuz. Hemen ardından adres satırına 192.168.0.1 IP'sini yazıp Enter'a bastığınızda karşınıza hızlı kurulum sihirbazı gelecektir. Biz sadece cihazın arayüzünü kontrol edeceğiz. Herhangi bir kurulum yapmayacağımız için bu kısımları hızlı şekilde geçiyoruz. Başlangıca tıklıyorsunuz. Buradan atlaya basıyoruz. Daha sonrasında dinamik kalp seçebilirsiniz. Yine atla da yapabilirsiniz. Bu kısma da herhangi bir şey yazmadan ilerle butonuna basıp şimdi ayarlı kısmına geliyorsunuz. Evet, burada bir şifre yazmamızı istedi. Hemen bir kablosuz ağ şifresi oluşturalım örnek olarak. İlerle diyelim. Bu kısımda çok kısa bekleyelim. Evet, şu an biz kablosuz ağın şifresini değiştirmiş olduk. Tekrardan kablosuz ağa geleceğiz. Bakın burada kablosuz ağ ismi geldi. Şifre isteyecek bizden. Oluşturduğumuz şifreyi yazalım. 1'den 8'e kadar yapmıştık. İlerleye basıyoruz. Evet'e basıyoruz. Tekrardan bağlanmasını bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kablosuz ağa tekrar şifre üzerinden bağlandık. Tekrardan cihazın arayüzüne ulaşacağız şimdi. 192.168.0.1 yazıp tekrar girelim. Evet, bu kısma demin oluşturmuş olduğunuz kablosuz ağ şifresini yazabilirsiniz. Bu şekilde giriş yapabilirsiniz. İsterseniz orada hemen alt seçeneğinde bir
şifre de oluşturabilirsiniz. Yani kablosuz ağ şifresi verdikten sonra otomatik olarak cihazın arayüzüne kablosuz ağ şifresiyle giriyorsunuz. Hemen alt kısımdaki alanı doldurduğunuzda buraya da bir şifre verdiğinizde veya 1'den 5'e kadar mesela bir şifre verdiğinizde bu şifreyle arayüze girersiniz. Biz şimdi arayüze girdik. Arayüze girdikten sonra çok kısa şekilde cihazın çalışma modlarını göstereceğim. Öncelikle buradan internet ayarları kısmından PPPoE ya da Dynamic IP ya da Static IP olarak kullanmak istiyorsanız bunları bu şekilde seçiyorsunuz. Hemen ardından cihazda söylediğim gibi çok fazla özellik var. Öncelikle kablosuz yineleme seçeneğine gelelim. Kablosuz yineleme. Burada gördüğünüz gibi repeater yapar gibi kullanıyorsunuz. Wisp seçeceksiniz. Örnek veriyorum. Burada Wisp seçtiğinizde hemen alt tarafta çevredeki kablosuz ağları görürsünüz. 2.4'ü de görürsünüz. 5'i de görürsünüz. Buradan bağlanmak istediğiniz ismi seçtikten sonra bağlanmak istediğiniz ismin kablosuz ağ şifresini buraya yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra kaydettiğinizde cihaz kablosuz olarak bağlanmak istediğiniz cihaza bağlanmış olacak ve bu şekilde sinyal güçlendirici olarak kullanabileceksiniz. Aynı zamanda cihazı kablolu olarak da bu şekilde kullanabilirsiniz. Daha sonrasında burada AP mod var. AP modu etkinleştirip kaydettiğinizde ve cihaza bir kablosuz ağ ismi ve şifresi verdiğinizde ve modemden gelen kabloyu cihazın LAN portuna taktığınızda bu şekilde cihazı AP olarak da kullanabileceksiniz. Bunun dışında cihazın burada 2.4 ve 5G bandında kablosuz yayın ile alakalı iletim gücü kısmı var. Buraya tıkladığınızda buradan cihazın sinyalini siz ayarlayabilirsiniz. Yani buradan orta derece veya düşük derece yapabilirsiniz veya bu kısmı orta yapabilirsiniz. Örneğin eviniz küçük bir evde yaşıyorsunuz. Evinizde çok fazla sinyale ihtiyacınız yoksa buradan ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bu kısımda farklı anlatılacak herhangi bir şey yok. Tabii ayrıca şurada kanal ve band genişliği var. Buradan da cihazın kanal ayarlarını ve band ayarlarını yapabilirsiniz. Otomatikte kalabilir. Herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Ama yapmak isterseniz buradan da yapabilirsiniz. Bunun dışında cihazda bir misafir ağı oluşturabiliyorsunuz. Hem 2.4 hem de 5'te misafir ağı oluşturabiliyorsunuz. Misafir ağına bir şifre de buradan veriyorsunuz. Ayrıyetten de buradan bu ağın ne kadar süre çalışmasını isterseniz onu ayarlayabiliyorsunuz. Yani 4 saat, 8 saat veya daima yani sürekli çalışmasını isterseniz de daimayı işaretleyip o şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca burada bağlanan kişilerin hızını da limitleyebilirsiniz. İstediğiniz şekilde download hızı verebilirsiniz. Ayrıca burada gelişmiş ayarlara bakalım. Gelişmiş ayarlarda cihazda IPTV özelliği var. Aynı zamanda Tenda uygulaması üzerinden cihazı yönetebiliyorsunuz. Yani Tenda Wi-Fi uygulaması var. App Store'larda ve Google Play'de indirebilirsiniz bu kısımlarda. Bu uygulama ile cihazı uygulama üzerinden yönetebilirsiniz. Uygulama üzerinden ayarlarını ve benzeri şeyleri yapabilirsiniz. Bunun dışında cihazda uyku modu var. Uyku modunu aktif hale getirdiğinizde istediğiniz saatte cihazın çalışıp çalışmamasını ayarlayabilirsiniz bu menüden de. Daha sonrasında band genişliği kontrolü var. Buradan bilgisayarınızda yani örneğin bilgisayarınız, telefonunuz ya da tabletiniz bu cihaza bağlı. Bu cihazlara hız limiti verebiliyorsunuz. Yani mesela örnek veriyorum. Şu an benim bilgisayarım bağlı bu cihaza. Tabii internet yok ama burada benim bilgisayarım görünüyor. Buradan ben kendi bilgisayarımın hızını limitleyebilirim. Yükleme hızı yani download da yapabiliyorsunuz, upload da yapabiliyorsunuz. İki kısımda da hız limiti verebiliyorsunuz. Buradan bu ayarları yapabilirsiniz. Evet, bunun dışında cihazda farklı bir özellik yok. Ancak tabii ki cihazın kablosuz performansı çok önemli. Ev içerisinde kullanacağınız için ciddi anlamda yüksek bir kablosuz verim alacaksınız bu cihazdan eğer kullanmak isterseniz. Cihazda zaten dediğim gibi 3 ayrı mod var. Bunları da gösterdim sizlere. Bu modlarda da cihazı çalıştırabiliyorsunuz. Yüksek bir performans yine burada da alacağınızı düşünüyorum. Bunun dışında tabii bir de bir ebeveyn kontrolü var. Buradan da örneğin buradan yeni bir tane oluşturalım. Yani bu kısımdan isterseniz
Mesela evinizde bir çocuğunuz var ve onun belli noktalarda internete girmesini istemiyorsunuz veya belli sitelere girmesini istemiyorsunuz gibi durumlar olabilir. Buradan herhangi bir MAC adresini yazıyorsunuz. Yani burada telefon, tablet ya da bilgisayarın MAC adresini giriyorsunuz. Buraya da herhangi bir isim oluşturuyorsunuz. İsterseniz buradan kullanım saati ayarlayabiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra web sitesi erişimi engelleme kısmı var. Örneğin buraya girilmesini istemediğiniz web sitesini yazıp kare liste seçeneği işaretli olacak. Bu şekilde kaydettiğinizde bu web sitesine giremeyecek. Aynı zamanda yukarı kısımdan da dediğim gibi belli saat aralığında internete giriş izni verebilirsiniz. Yani cihazda birçok özellik bulunuyor. Bu özelliklerin birçoğunu aslında gün içerisinde kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde de çok yüksek bir performans bu cihazdan alabileceksiniz. Cihazda anlatacaklarım bu kadar. Söylediğim gibi cihaz fiyat performans açısından da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu kadar özelliği içinde barındırıp bu kadar uygun fiyat olması da bence çok çok iyi. Cihaz modeli AC23, tekrar etmiş olayım. Bu modeli kullanmanızı öneririm. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.